Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere süper trend ile ilgili bir strateji, bir al-sat taktiği göstermeye çalışacağım. Aslında bir taktiktir bu. Çünkü süper trendten daha önce işleme girmeye çalışacağız. Yani süper trendten işleme daha önce nasıl girebiliriz? Süper trendten işlemden daha önce nasıl çıkabiliriz? Hakkında bilgi olacak. Tabii ki de %100 bir çalışan bir strateji değildir. Sadece sizin aklınıza bir fikir oluşması için bunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü süper trend konusunda çok fazla bana soru geliyor. Hocam nasıl kullanabiliriz? Periyot ayarları nasıl olmalı? Ne yapmamız gerekiyor tarzında gösteriyor. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Süper trend kullanıyorsanız her periyotta, yani her grafikte kaç dakikalık grafik kullanıyorsanız o grafikteki girdi ayarları farklı olması gerekiyor. Çünkü süper trend bir ATR bazlıdır. ATR'ye göre çalışır. ATR'yi o grafiğe göre yaparsanız daha sağlıklı sonuçlar ele alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle her zamanki dediğim gibi anlattığım bu eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunlara bakarak işlem açmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzniniz olursa eğitim videomuza geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık bir grafiğim açık karşımda ve normal bir grafik arkadaşlar. Yani normal mumlarla çalışan bir grafik. Öncelikle süper trend indikatörümüzü açalım. Buradan buraya süper trend yazdığımız zaman zaten kullanacağımız indikatör de Kıvanç Özbilgiç hocamızın indikatörü olacak. Çünkü şu anda benim gördüğüm kadarıyla TradingView üzerinde en iyi çalışan süper trend indikatörü Kıvanç hocanın hem opsiyonel hem de çok içindeki girdi ayarlarını çok rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Bir kere tıkladığımız zaman zaten otomatik olarak karşımıza geliyor. Nedir bu süper trend arkadaşlar? Adından da anlayacağımız üzere bir trend indikatörüdür. Yani bir trendin başladığını öngördüğü zaman bizlere bir al-sat koşulları oluşturuyor. Ve ATR bazlı gidiyor. Yani ATR stopu kullanıyor aslında bir nevi. ATR belli bir ATR ayarının altına düştüğü anda stop ediyor. Belli bir ATR ayarını aldığı zaman da bize bir buy sinyali veriyor. Şimdi süper trend indikatörü zaten anlatmaya pek fazla gerek yok. Gördüğünüz gibi gerçekten iyi çalışan bir indikatör. Ama bizim buradaki asıl amacımız indikatörün iyi çalışması değil, indikatöre buy sinyallerinden önce girebilmek arkadaşlar. Yani biz indikatöre şuradaki buy sinyalinden daha önce girip şuradaki sell sinyalinden daha önce çıkmak istiyoruz. Çünkü niye? Şimdi bu bir trend indikatörü olduğu için trend bittiği zamana kadar bekler. Trend bittiği zamana kadar beklediği için de bazen aldığımız karlar zararda olabiliyor. Yani o anki aldığımız kar zararda olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunları nasıl minimize ederiz? Tabii ki de bunları minimize etmemiz için de başka bir indikatör kullanmamıza gerek yok. Çok basit bir destek, trend, direnç çizgileri, bunları görebiliriz. Bunları nasıl yaparız? Bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi süper trend indikatörüm karşımda açık ve 15 dakikalık bir grafikteyiz. Ve grafiğimi biraz daha geriye doğru çektiğim zaman biraz da küçültelim. Bir Fibonacci çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fibonacci çekersek biz destek dirençleri bulabiliriz. Öncelikle bunu bilelim. Peki nereden çekmemiz gerekiyor? Bu konuda şöyle bir bilgi vereyim size. Fibonacci'yi ne kadar geniş zamanlı çekerseniz o kadar doğru sonuçlara yaklaşma ihtimaliniz vardır. Ama kesinlikle bu destek doğrudur, bu direnç doğrudur diyemeyiz. Onu çizdikten sonra o noktalara ne kadar temas etmiş, ne kadar oradan tepki almış, nasıl dönüşler sağlamış, bunlara bakarak belli bir doğruluğu yakalayabiliriz. Ama %100 bu destek bunun desteğidir, %100 bu direnç bunun direncidir hiçbir zaman diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü böyle bir şey yoktur. Destek, direnç noktaları tamamen göreceli bir kavramdır. Yani sizin destek, direnç noktasını nereden çektiğinize bağlıdır. Şimdi grafiğimi geriye doğru alıyorum. Ve geriye doğru aldıkça, hatta süper trendimizi şöyle kapatalım. Görüntü kirliliği olmasın. Olabildiği kadar geniş almaya çalışalım. Geniş almadan kastım da şudur arkadaşlar. Kullandığınız grafiğe göre geniş alın. Yani ben bir 15 dakikalık bir grafik kullanıyorum şu anda. Ve ben buna göre bir geniş açı alacağım. Şimdi geniş alacağım. Bakıyorum. Benim için en ideal yer neresi? Buradan başlattık. Bugün ayın 17'si. Birinci ayın 17'si. Geriye gidiyorum. Şimdi buradan alabilirim.
Burası da benim için ideal bir tepe. Arkasında başka bir tepe var mı? Burada bir tepe var arkasında baktığım zaman yine. Buradan da alabiliriz. Buradan da alabiliriz bu tepeyi. Ama önemli olan arkadaşlar burada şudur. Her zaman şuna dikkat edin. Şu anki fiyat dip olmasın. Yani bakın buradaki dip burada ya. Fiyat dipte değil. Fiyat dip olmasın. Yani örnek veriyorum, dip burası ise buradan almayın. Buna göre giderseniz daha doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Geliyoruz. Ne dedik? Bizim için burası. Buradaki tepe ideal. Şimdi buradaki tepeden ben bir Fibonacci çekeceğim. Şuradaki tepe benim için idealdir. Buradan şu tepenin tam başına arkadaşlar dokunduruyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Şimdi grafiğimi de yakınlaştıracağım birazdan. Şöyle biraz daha küçültelim, daha net görmemiz açısından. Şimdi şurasıydı. Pardon. Tam şu bölge. Şimdi bu bölge benim bölgem. Biraz şöyle aşağı aldığım zaman tam oturtalım, yanlış olmasın. Ve aşağıya aldım. Gördüğünüz gibi buradaki dip noktasına oturtturdum fiyatı. Şimdi artık ekranımı büyütebilirim. Çünkü gerekli şeyleri yaptım. Şimdi burada yapmam gereken şudur. İlk önce çektiğim trend Fibonacci çizgilerini birer yatay çizgi atmak. Yani onu da şöyle yaparım. Yatay çizgiyi çekerim. 23 bölgesinden başlarım. Çünkü diple bizim bir işimiz yoktur arkadaşlar. Hiçbir zaman. Dip ve tepelerle bizim bir işimiz yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Geri kalan ortadaki kısmı alabiliriz. Şimdi buraya şu bölgeye bir tane destek bölgesi attım. Buraya destek bölgesi attım. Buraya attım. Bu şekilde bütün bölgeleri atarsak önümüzü daha rahat görebiliriz. Ve fiyatın bir sonraki buy sinyali nereden gelebilir? Bunu öngörebiliriz. Her zaman dediğim gibi burası bir finans piyasası. Burada hiçbir zaman %100 sonuçlar yoktur arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ve buna göre hareket edelim. Şimdi Fibonacci'mi siliyorum ve açtım. Şimdi gördüğünüz gibi destek direnç noktalarımı çizdim ve fiyatları daha net ve daha rahat görebiliyorum. 0 bölgesine atmadık. 23 bölgesine attık sadece. Şimdi süper trendimi açıyorum. Şimdi bunun girdi ayarlarını, bu bize default olarak geliyor. Yani varsayılan ayarıyla geliyor. ATR periyodumu ben 15 dakikalıkta 10 yapıyorum genelde. Ama bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu video için bunu 40 yapacağım. 40 olarak göstereceğim. Niye 40 yaptığımı da size söyleyeceğim. 40 yaptığım zaman ben bunu bir mum ileri veya da bir mum geriye atıyor arkadaşlar burada. Ve buradaki bir mum ileri ve bir mum geriler bizim için, bir mum demek bazen çok büyük hayati zararları önüne geçiyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu 40 yapıyorum ATR periyodumu. Ve gördüğünüz gibi daha düzgün bir şey önüme serildi. Şimdi buradan itibaren başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten baktığımız zaman şu anda son mum bizim 23 bölgesinden destek almış. Burada çalıştığını görüyoruz. Ama bizim işimiz bunlarla değil. Biz her zaman ne dedim? Az önce de dediğim gibi. Biz bundan daha önce işleme gireceğiz. Daha önce işleme girip daha önce işlemden çıkacağız. Şimdi çizdiğimiz çizgiler ile birlikte geriye doğru bir varsayım yapıyoruz. Ve en son bu bölgeye geleceğim. Şimdi baktığımız zaman bize burada bir sat sinyali vermiş. Hemen arkasından da burada bir al sinyali vermiş. Belki destek dirençleri size defalarca kez anlattım. Sıkılmadan yine anlatırım. Çünkü buranın bel kemiği, nasıl ki insan vücudunun temeli iskelet ise, vücut iskeleti ve kemikleri ise buranın da bel kemiği destek, direnç, trenddir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunlar olmadan bu piyasada yürüyemezsiniz. Şimdi sell mumunu burada vermiş. Bu mum da sell yakıyor, seni burada işlemden çıkartıyor. Biz niye destek direnci çizdik? Bakın burada desteğe temas ediyor ve burada kırılıyor. Sen bu mumda kırıldığı gibi işlemden çıkabilirsin. Yani ortalama 2 mum önceden işlemden çıkıyorsun. Yani sana ortalama arkadaşlar yüzdelik almayalım, anlatayım. Şuradaki aradan seni çıkartıyor. Yani nereden baksana şurada arkadaşlar %1,5 %2'ye yakın bir kayıp var. Buy sinyaline baktığımız zaman mesela burada buy destek üzeri bir kapanış yapmış.
Bu normal bir buy sinyali. Burada bir sorun yok. Çünkü direnç üzerinde bir kapanış yapmış, tekrar buy'a geçmiş. Bu normal. Ama bizim için önemli olan şudur ki, şurada daha net gösterebilirim. Bakın. Burada daha net görünüyor. Demek istediğim. Burada bir buy sinyali gelmiş. Ama fiyat burada desteğin üstüne atmış. Az önce nasıldı? Burası direnç oluyor. Burada direncin üzerinde bir kapanış yapıyor, bir mum. Buy sinyali geliyor. Bu buy'ın burada olması gerekiyor bizim mantığımızca. Ama süper trend için bu koşullara uyuşmadığı için sana burada sinyali veriyor. Yani diyor ki hani bu koşullar benim için uyuşsun. Ondan sonra ben sana sinyali vereyim diyor. Ve sana yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5. mumda sinyal veriyor. Bu da senin zaten şuradaki karını eritir. Yani oradaki kâra bakalım. Çünkü buradaki kâra bakmamız gerekiyor. Mum kapanışının burada kapandığını varsayıyorum. Ve buradan şuraya kadar yapıyorum ve yaklaşık 15 dakikalık periyotta 0.65 tarzında bir kar var orada. Nasıl bunu değerlendiririz? Riske gireriz. Çünkü burada risk yönetimini çok iyi yapmamız gerekiyor. Mum destek üzerinde bir kapanış yaptığı anda, direnç veya destek üzerine bir kapanış yaptığı zaman burada biz riske girip işlem alabiliriz. Stopumuzda girdiğimiz desteğin veya direnci baz alırız. Yani onun altına tekrar kırdığı zaman kendimizi stop ettirebiliriz arkadaşlar. Mesela burada da. Burada üzerinde bir kapanış yapmış. Fiyat burada bayağı bir yükselmiş. Tekrar düşmüş. Tekrardan yükselmiş. Gördüğünüz gibi gidiyor. Yani buradaki dikkat etmemiz gereken yer destek direnç noktaları. Şimdi burada da aynı şekilde. Burada fiyat yükselmiş. Bunun üzerinde bir kapanış yapmış. Bunun üzerinde bir kapanış yaptıktan sonra zaten senin mantığıyken stop olacağın yer buradaki sarı çizgi, yani desteğin. Sarı çizgide stop olman gerekiyor. Fiyat aşağıya düşerse. Çünkü buradaki karı vermiyor. Şimdi biraz daha geriye doğru gidelim. Biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat burada bir temas ediyor. Ve bu bölgede bir temas ediyor. Ve tekrardan sinyalin baya geçtiğini görüyoruz. Bakın. Üstünde bir kapanış yapıyor. Ve burada fiyat ilerliyor ve tekrardan sinyalin baya geçtiğini görüyoruz. Şunu unutmayın. Mum kapanışları çok önemlidir. Mum kapanışlarını bekleyin. Şimdi eğer şuradaki mum kapanışını beklemezseniz burada sizi stop ettirmiş olabilir. Çünkü aşağıya iğne atmış ve tekrardan yukarıya çekmiş fiyatı. Yukarıya kırılmış. Mum kapanışlarını bekleyin muhakkak. Mum kapanışını beklemek size bazen yararlı olur, bazen zararlı olur. Ama emin olun ki olabilecek fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman destek direnç bölgelerimizde yine aynı şekilde. Burası zaten 23 bölgesinin altı. O yüzden buraya çizmedim zaten. Buraya bakmamızın bir anlamı yok. Ki yine aşağılarda var. Keşke oraya çekseydik ama neyse arkadaşlar, oraya çekmeyelim. Ben umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir sizlere. Yani şimdi en başa geliyorum, az önce dediğim yere. Demek istediğim şuydu. Fiyat 23 bölgesinden zaten bir tepki alıyor. Eğer benim burada bir emrim olsaydı ben şu anda zaten otomatik olarak kârda olurdum. Yani benim şu anda kârım yaklaşık %1.68 olurdu arkadaşlar. Demek istediğim bu. Bunu her periyotta uygulayabilirsiniz ama her periyodu uyguladığınızda bunun girdi ayarlarını düzeltmeniz gerekiyor. Yani şöyle ki ne yaparsanız yapın arkadaşlar, bunların girdi ayarlarıyla oynayın ve girdi ayarlarını düzeltin. Biraz daha geri gidelim. 23 bölgesi zaten orada görünmüyor. Şuralara bakalım. Şimdi fiyat buradan tepki alıyor. Burada bize işlem oluyor. Bir daha buraya fiyat değmiyor. Arkasından burada bir buy sinyali geliyor. Dirence kadar gidiyor. Dirençten tepki alıyor. Bakın. Direnci kıramamış. Aşağı yönlü kırılmış. Arkasından zaten sell gelmiş. Yani buradaki direnç kırılımını gerçekleştiremediği için zaten mantıken düşündüğümüz zaman bir sat sinyalinin geleceğini öngörebiliyoruz. Mantıken yani. Biraz mantıklı düşündüğümüz zaman bunun oraya gelebileceğini öngörebiliyoruz. Yine aynı şekilde baktığımız zaman burada mesela fiyat piyasa yataya bağlamış. Burada arka arkaya zarar ederdik arkadaşlar. Şimdi yalan söylemeyelim. Burada arka arkaya zarar ederdik. Çünkü yatay piyasada hiçbir şey doğru düzgün çalışmaz. Ne olurdu?
ne yapardık burada? Destek altı kapanış veya direnç altı kapanış, direnç üstü kapanış tarzında bir strateji uygulardık. Çok minimize şeklinde zararlarla çıkardık. Bir sonraki işlemde o zararları çıkarmaya çalışırdık. Bizim mantığımızın bu olması gerekiyor. Ayrıyetten tek başına bu yetmeyebilir bazen size. Burada gördüğünüz gibi bazen mesela şimdi buradan vermiş payı. Buradan fiyat dönmüş. Bayı gelmiş burada vermiş. Tek başına yetmeyebilir. Bunun yanına ekstra olarak farklı olarak pivot noktalarını da açabilirsiniz. Pivot nokta standartları vardır arkadaşlar burada. Pivot noktalarını da açabilirsiniz. Pivot noktalarını da değerlendirebilirsiniz. Mesela şimdi bunun yanında hani diyoruz ya fiyat buradan dönmüş. Bakın. Az önceki yer neredeydi? Bakın fiyat buradan dönmüş diyoruz. Fiyat buradaki pivot noktasına, desteğine yani pivot desteğine değdikten sonra yukarıya kendini çekmiş. Bu da bizim için bir al koşulu oluşturabilir arkadaşlar. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Bazen çünkü çektiğimiz Fibonacci tek başına yeterli olmuyor. Bunları farklı destek dirençleriyle kullanmamız gerekiyor. Ki bunu da kullanabilirsiniz. Zaten burada iki indikatör açtık. Biri süper trend, biri pivotlar. Zaten Fibonacci bir indikatör değil. Ücretsiz versiyonunda da zaten bunları kullanabilirsiniz. Pivotlardan da destek alabilirsiniz. Fibonacci'den de destek alabilirsiniz. Dediğim gibi zaman aralığını ne kadar geniş çekerseniz o kadar çok önünüzü görme ihtimaliniz var. Arkadaşlar, umarım anlattığım eğitim videosu faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Dediğim gibi eğitim videosunda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.